hissel düzeyde içsel bir deneyim. Ama bir lider olmak istiyorsanız kesinlikle EQ'ye ihtiyacınız var. IQ'suna yatırım yapıp EQ'suna pek yatırım yapmayan insanlarda gördüğümüz yanılsama bu. Ama ilişki bir ihtiyaç. Her insanda insanlığın her hali vardır. İnsanı insan yapan unsurlardan birisi aslında duygusal zeka. Birlikte işletiliyor olmalı. Teknik, taktik bir arada olmalı. Bu ikisini birlikte kapsayan zeka türüne biz duygusal zeka diyoruz. Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Talha Şişman. Ne iş bu işin yeni bölümünde konuğum Bilge. Bilge ile bugün duygusal zeka üzerine konuşacağız. Ayrıca Bilge psikolojik danışmanlık yapıyor ve aynı zamanda diyetisyen. Bu konuda anlatacak pek çok şey var. Duygusal zekada son günlerde çok revaçta olan ve çok da önemli olan bir konu. Ve Bilge bugün bize çok güzel bilgiler verecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Öncelikle hoş geldin Bilge. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bugün duygusal zekayı konuşacağız. Farklı bir kavram, güzel bir kavram. Basitçe sormak gerekirse yani en temel soru bu. Duygusal zeka ne demek? Duygusal zekayı konuşmadan önce istersen içeride iki kavramı konuşalım. Birincisi duygu, ikincisi zeka. Duygular hakkında biraz konuşmamız gerekecek. Bunu konuşmalıyız. Duygu aslında hissel düzeyde içsel bir deneyim, değil mi? Bu çok Hissel düzeyde içsel bir deneyim. Evet, hissel düzeyde içsel bir deneyim ama bu çok böyle hani direkt anlaşılabilir bir ifade olur. Şimdi biraz şöyle dolandıralım bu kavramı. Beyinde limbik sistemle ilişkili, özellikle amigdala ile ilişkili, yönetim merkezinin burası olduğu ve aynı zamanda bedende endokrin sistemle sık ilişki içinde çalışan hissel düzeyde içsel bir deneyim. Aslında böyle derleyip toparlayabiliriz. TDK tanımına bakacak olursak işte insanlara, durumlara, olaylara vesaire karşı verilen tepki, içsel tepki olarak ifade ediyor. O yüzden ben biraz daha böyle psikofizyolojik bir yerden bir tanımla başlamak istedim. Tanım bu. Peki duygularla ilgili ne biliyoruz? Ne biliyoruz? Ne biliyoruz? Güzel bir soru. Bazı duygularımız var. Toplam kaç tane bilmiyorum. Mesela sevinç, mutluluk, hüzün. Güzel başladın. Evet, bildiğimiz temel 8 duygu olarak geçiyor bunlar. Daha sayılabilir. Bildiğimiz duygular zaten. Fakat bunlarla sınırlı değil. Çünkü hani insan olma hali bir kere kendimizdeki örnekten hareketle bilelim. Yani bu kadar başa çıkılmaz bir mekanizma insan olmak. Bu 8 duyguya sığacak değildir elbette. Dolayısıyla Tabii. daha fazla, daha karmaşık, daha kompleks duygularımız da var. Bunu şöyle bir metaforla anlatmama izin verir misin? Boyutsal açıklama yapalım. Şimdi tek bir çizgi mesela tek bir boyutu ifade eder. Bir boyut, birinci boyut deriz. Bu çizgi 2 tane olduğunda ve kesiştiğinde bir A4'ü ifade eder ve biz artık ona ikinci boyutlu hal deriz. Ve biz bu A4'ten artık bir küp yapıyorsak buna üçüncü boyut deriz. Şimdi duyguları da bu minvalde bir değerlendirelim. Aslında 8 duygu derken çok basit, temel ve herkesin anlayabildiği ve aslında evrensel olarak ifade ettiğimiz duygular tek boyutlu olsun. Bunların çeşitli kombinasyonlarıyla 2 boyutlu ve 3 boyutlu duygular oluşuyor. Ve aslında bizim tanımlamakta zorlandığımız duygular da 2 boyutlu veya 3 boyutlu duygular oluyor. Mesela Alman literatüründe psikolojiyle ilgili çok ciddi çalışmaların yapıldığı iyi bir literatür. Tanımlanan bazı duygular var mesela. Ben şimdi tam telaffuz edemeyeceğim isimlerini ama ikisinden bahsedelim. Mesela biri Zenos 9'dı sanırım. Tabii ki Alman gırtlağı gerekiyor. Onları Ben şey yaparım zaten. Altta koyarım yazısını. Arkadaşlar oradan okuyabilirler. Harika. Mesela ne demek bu? Bir duygu. Dedim ya 3 boyutlu diye. Mesela mutluluk deyince herkes ne olduğunu anlıyor değil mi aşağı yukarı? Tek bir kavramla aslında algısı olarak bir karşılık buluyor. Ama şimdi Zenos 9 denen o kavramın karşılığı zamanın gittikçe hızlandığını hissetme hali. Hissetmek orada duyguya dikkat çeken yönü. Böyle bir duygu var yani. Evet ve hani zaman çok hızlı geçiyor ya deyip duruyoruz ya mesela. İşte bu aslında o kavramı ve o duygu haline, o kombinasyona, kokteyle denk geliyor. Veya başka bir kavram, yine tam telaffuz edemeyeceğim elbette Alman gırtlağı dolayısıyla. Ruhen Ruhe olacak sanırım. Yine veririz dediğin gibi altta. Bu da tatilden dönüş huzursuzluğu. Bak şimdi benim bunu ifade edebilmem için artık 3 kelimeye ihtiyacım var. Yani bir cümleye ihtiyacım var. Dolayısıyla daha kompleks kavramlardan bahsediyoruz. Şimdi bunlardan neden bahsettik? Duygusal zekaya geçmeden önce aslında duyguların bahsettiğimiz ve sayabildiklerimizde sınırlı olmadığına dikkat çekmeye çalıştık ve buradan hareketle hemen şöyle bir yere de değinmek istiyorum. Şimdi evrimsel süreçte baktığımızda korteks daha sonra gelişen bir beyin bölgesi. Limbik sistem bu orta hat. Aslında
yeryüzünde var olan bütün canlılarda da var olan ve çok daha yaşlı. Hani milyon yılını vermeyelim şimdi, çok detay girmeyelim, ama daha yaşlı ve aslında insan içerisinde de daha güçlü, daha hakim beyin bölgesi. Bunu metaforik olarak şurayla ilişkilendirmeyi mesela tercih etsem anlaşılır kılabilir miyim acaba? Şimdi biliyorsun, korteks mantık muhakemeyi ifade eden, özellikle prefrontal korteks bu an arkası. Limbik sistem işte duygularla ilişkili dediğimiz kısım. Limbik sistem ve duygular fiziksel karşılık olarak düşündüğümüzde ışık hızı gücünde. Yani ışık hızı kadar hızlı ve güçlü, kuvvetli. Ama korteks, o mantık muhakeme bölgesi aslında daha yavaş. Neden? Mesela ses hızı nedir? Ses atomik ortama ihtiyaç duyar değil mi? Yayılmak için. Boşlukta sesi yayamazsın ama ışık boşlukta yayılır çünkü daha güçlüdür gibi. Metaforik olarak bahsediyorum tabii ki. Aynı zamanda ses ışık kadar hızlı değildir. Doğru. Dolayısıyla şöyle düşünelim, yani insan metabolizmasında limbik sistem ve duygular daha hızlı gelen, yani insana daha çabuk hakimiyet altına alan, ama korteks mantık muhakeme biraz daha zahmet gerektiren, sesin atomik ortama ihtiyaç duymasını vesaire bununla ilişkilendirmem ondan, daha zahmetli bir süreç ve bazen düşünme süreçlerine girmediğimiz için aslında o zahmetten kaçıp kısa devre yaptığımızda aslında duygularla daha karşı karşıya kalıyoruz ve daha duygusal davranıyor olabiliyoruz. Ve şunu da söyleyeyim, hani aslında duygular insanın bu açıdan, bu perspektiften bakıldığında daha hayvani yönü ifade ediyor. Yani bunu literatürde daha hayvani, daha içgüdüsel, daha dürtüsel vesaire gibi karşılıklarla ifade ediliyor. Daha hayvani yönümüzü ifade ediyor. Şu çok ilginç, yine bununla ilgili tarama yaparken okumuştum. Mesela biz duyguların genellikle manevi yönümüzle ilgili olduğunu düşünürüz, değil mi? Hani maneviyatı kuvvetli insanlar, duygusal insanlar vesaire gibi. Aslında şöyle bir şeyden bahsediyor okuduğum yazı. Deniyor ki duygu beyin yönetim merkezi ve işte o metabolizmadaki endokrin sistemle ilişkisi, hormon salgılarıyla çok yakından ilişkili olduğu için, o hormon kokteyllerini yarattığı için aslında manevi yönden daha ziyade maddi yönümüze çok ilişkili olduğunu ve hayvani yönün de burayla ilişkili olduğunu ifade ediyor. Hani mesela hayvanlar da çok dürtüsel, hormonal süreçler yaşayabiliyorlar mesela, değil mi? Pek tabii. Yani mutlaka psikofizyolojik birliktelikler söz konusu ama bana ilginç gelmişti. Belki hani izleyenlere de ilginç gelebilir diye böyle bir şeyden bahsetmek istedim. Duygunun daha manevi yönümüze değil de daha maddi yönümüze ilgili olduğunu iddia eden bir yazı okumuştum. Ve az önce konuştuğumuz o 8 temel duygunun ötesinde daha başka duygular olabileceğinden bahsettik. Burada da duygu çarkına yer vermekte fayda var. Çünkü duygu çarkında böyle girişiklikleri, birliktelikleri vesaire çok güzel, kombinasyonel bir şekilde anlatıyor. Duyguyla ilgili bunları söyleyebiliriz. Duygusal zekaya geçmeden önce bir de zekadan bahsedelim istersen. Kesinlikle, zaten duygu boyutunu çok güzel bir şekilde anlattım. Ben de hayranlıkla dinledim yani. Bambaşka bir bakış açısı. Mesela çok enteresanıma gitti. Tamam, temel duygularımız var. Ama bambaşka duygular, ismini söyleyemediğimiz pek çok duygu da var. Yani enteresan bir şekilde gelişme gösteriyor. Bence duygu işini hallettik arkadaşlar. Peki gelelim o zaman zekaya. Bu aslında şeyle ilgili, bu arada bununla ilgili bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Bu bir keşif süreci. Mesela bilimin ta kendisi bir keşif süreci, öyle değil mi? Biz tanımlar yaptıkça, yani algımızda bilişsel karşılıklar buldukça biz onu biliyor kapsamda tutuyoruz. Bize aksi halde yabancı geliyor veya işte bilim nedir? Hata payı azaltılmış düşünce sistemi, bir keşif süreci. İnsanın da kendini keşfine buradan evirelim. Yani insan da aslında kendiyle temas ettikçe o duyguların tanımlarını yapabiliyor hale geliyor. Çok boyutlu şekillerde bile olsa. Ve bunu hem kendisinde tanıyor hale geliyor hem karşısında tanıyor hale geliyor. Bu aslında duygusal zeka tanımı ile ilişkili bir yer olduğu için zekadan bahsedelim. Sonra duygusal zekayı derinleştirelim. Zeka çok özet bir halde zihin keskinliği demek. Zihinsel keskinlik olarak geçiyor kaynaklarda ama bu yine biraz bilişe dikkat çektiği için hatalı bir tanım olabilir. Keskinlik diyelim. Ve şimdi şöyle ilişkilendirelim. IQ'dan ve EQ'dan ayrı ayrı burada da bahsedeceksek eğer. Şimdi IQ akademik zeka veya bilişsel zeka, aslında düşünsel düzeydekini ifade ediyor. EQ duygusal zeka, duygusal düzeydekini ifade ediyor. Bunlar birbirinden bir kere ayrı alanlar. Tabii ki girişiklikler söz konusudur, girişiklikler vesaire ama ayrı alanlar. Önce buradan bir başlamak lazım. Zeka ile ilgili bir gelişimsel süreç var. Nasıl?
Öncelikli olarak IQ'nun önemli olduğu bilinirdi biliyorsun ve eğitim sistemi buna göre dizayn edildi. Yani IQ'su yüksek bireyler yetiştirmek felsefesi üzerine bireyler yetiştirildi. Daha sonra zeka teorilerini incelediğimizde baktığımızda çok özet geçiyoruz bu arada tüm bunları. Yani sohbet niteliğinde ve belli bir dakikaya sığmak zorunda olduğu için özetini geçmek durumunda kalıyoruz. Daha sonra Gardner yaptığı çalışmalarla 8 zeka türünden bahsetti. Bunların tek tek ne olduğunu saymayalım ama ikisine özellikle dikkat çekmemiz gerekecek bu sohbet esnasında. Çünkü duygusal zeka Gardner'ın tanımladığı 2 zekayı bir arada kapsıyor. Sosyal zeka, kişiler arası zeka olarak da geçiyor ve kişisel zeka, içsel zeka olarak da geçiyor. Bu ikisini birlikte kapsayan zeka türüne biz duygusal zeka diyoruz. Gardner bu tanımı yaptıktan sonra yani 8 zeka türünden bahsettikten sonra eğitim aslında bir değişim yaşadı. Yani denildi ki artık herkesin işte matematiksel düzeyde veya bilişsel düzeyde başarılı olması beklenemez. Diğer zeka türlerinde de başarılı olabilirler ve bu açıdan desteklenmeli ve geliştirilmeliler vesaire. Dolayısıyla insanların aslında potansiyellerine yönelik olarak zekalarının var olan potansiyel zekalarının daha da geliştirilmesi yönünde konuşmalar ve eğitimsel süreçler başladı. Burada ülkemiz için çok kıymetli olan psikolog Acar Baltaş'ın bir sözünden de bahsetmek istiyorum. Başarı tanımını mesela şöyle yapıyor. Çok güzel bir tanım. Potansiyelin hayata yansıtılmasıdır diyor. Yani burada aslında ya zeka yönünden ya da bazı başka açılardan potansiyelimizin hayata yansıtılması olarak görüyor. İşte eğitim bu şekilde bir felsefe değiştirdi. Mümkün olduğunca tabii ki. Hani uygulamadaki hali ayrıca konuşulur ve tartışılır bir boyut. Ve sonra artık işte duygusal zeka hem iş yerlerinde hem eğitim sürecinde daha hakim bir felsefe haline gelmeye başladı. Bugün popülaritesi de bundan kaynaklanıyor. Bu arada popüler söylemlerinden arındırılmalı. Onu bir sonraki soru kapsamında konuşalım istersen. Duygu kısmını güzel bir şekilde işledik. Çok net bir şekilde açıkladın. Zeka kısmına da bir açıklık getirdik. Peki kavram olarak duygusal zeka dediğimizde nasıl bir tanım yapabilirsin Bilge? Aslında tüm bunlardan hareketle çağrışıyordur. Duygusal zeka, hani keskinlik dedik ya ona. O duygulara dair anlayabilirite ve kavrayabiliriteyi söyleyebiliriz tanım olarak. Hani sosyal zeka veya sosyal yetkinlik diyelim artık ona. Sosyal yetkinlik ve kişisel yetkinlik dedik ya. Kişinin kendini anlayabiliritesi ve kavrayabiliritesi, karşı tarafı anlayabiliritesi ve kavrayabiliritesi dedik ya. Bunu yapabilme becerisi ve bu becerinin aslında şiddeti gibi ifade edebiliriz. Peki bugünlerde duygusal zeka oldukça konuşuluyor, kitaplara konu oluyor. Yani duygularımız gerçekten son zamanda oldukça önemli. Mesela pazarlamada da bu stratejileri çok rahat bir şekilde uygulayabiliyoruz. İnsanların belli başlı duygularını tetikleyerek onların alışveriş yapmasını ya da ürünümüze, hizmetimize ilgilenmesini sağlayabiliyoruz. Bunları biliyorsun. Peki duygusal zekayı öne çıkaran ne? Yani son günlerde biz neden duygusal zekayı daha ön plana aldık? Çünkü göz ardı ettik. Şöyle bir yerle ilişkilendirerek anlatsak daha anlaşılır olabilir. Şimdi bahsettim ya hani eğitim sistemleri, işte felsefeleri, paradigmalar, değişimler vesaire diye. Eğitim sistemi daha önceki süreçlerde nasıl insan yetiştirdi? Ürün olarak. IQ'su yüksek insan yetiştirmeyi hedefledi ve genellikle böyle insanlar yetiştirdi değil mi? Bugünlerde ne yapmaya çalışıyor? EQ'su yüksek insanlar yetiştirmeye çalışıyor. Yani ilişki kurabilen. Peki bu ihtiyaç nereden doğdu? Çünkü eğitim sistemi ve süreç gördü ki sadece IQ'su yüksek insanlarla olmuyor bu iş. Neden? Neticede hep birlikteyiz. İş ortamlarında ilişki kurma ihtiyaçlarımız var. Ve bu ilişki kurmayı sağlayacak yönümüzü fazlaca göz ardı etmişiz. Aslında farklı alanlar olduğunu da söyledik. Hani EQ, IQ birbirinden farklı alanlar. Dolayısıyla ben literatürde şöyle bir bilgiyle direkt olarak karşılaşmıyorum açıkçası. Bilimsel altyapı sunmaya çalıştığımız için söyleyelim. Yani EQ, IQ'dan daha önemlidir muhakkak vesaire gibi bir durum yok. Hatta bunun anlamlı olmadığı söyleniyor. Neden anlamlı değil bu ayrım? Çünkü farklı alanlar. Birlikte işletiliyor olmalı. Yani IQ'muz iş işleyişinin teknik kısmı ile ilgili, EQ'muz belki taktik kısmı ile ilgili. Yani teknik taktik bir arada olmalı. Biz iş ortamlarında birbirimizle ilişkide kurabiliyor olmalıyız. İşi çok iyi yapıyorum ama astım ve üstümle ilişki kuramıyorum. Böyle bir iş işleyişinden bahsedemeyiz. Hatta çok ilginç, mesela yine okuduğum makalelerde denk geldiğim şey. Biz bireylerin duygusal zekasından bahsediyoruz ya. Artık iş dünyasında, örgüt psikolojisinde kurumların duygusal zekasından bahsediliyor. Totalite, kurumların duygusal zekası.
Şöyle bir analoji yapabilir miyiz peki Bilge? Ben bunu yani şöyle anladım. Aslında bunu bir kanatlı kuşa benzetebiliriz. Bu kanadın birisi IQ, birisi Çok de güzel. EQ. Çok güzel bir metafor. İki kanat olmazsa kuş uçamaz. Harika. Kuşun uçması için IQ'ya da ihtiyacınız var. Duygusal zeka, EQ'ya da ihtiyacınız var. Ki başarılı olmak istiyorsanız başarının formülü aslında burada. Ve benim anladığım kadarıyla bu iki zeka türü de sonradan geliştirilebiliyor. Değil mi? Tabii ki. O zaman şundan bahsedelim. Beynin nöroplastisite yeteneği. Bugün mesela yine güncel konulardan biri. Beynin elastikiyeti, değiştirilebilirtesi. Ek bazı şeylere de girmeye ihtiyaç duyuyorum. Mesela terapi veya danışmanlık süreçleri bunun için var zaten. Yani düşün ki 30 yaşında bir danışanla bir terapi süreci veya danışmanlık süreci başlatıyoruz. O güne dek kurulmuş bazı bağlantılar var beyinde. İşte nöronlar, sinapslar vesaire. Bağlantılar var. Bu bağlantılar eğer yanlış ve hatalıysa veya işlevsel değilse onları tabiri caizse söküp yeniden takma, sağlıklı biçimlerde bir araya getirme. Yani yeni bir beyin yaratma tabiri caizse. Aslında sürecini yaşama hali bu danışmanlık süreci. Duyguları onarıyorsunuz aslında ya da o beyindeki doğru bağlantıları doğru şekilde birbirine bağlıyorsunuz. Evet. Beynin böyle bir yeteneği var işte. Beyin değişebilir. Duygusal zeka, bilişsel zeka, IQ ve EQ kavramları geliştirilebilir. Beynin o elastikiyeti sayesinde ve insanın aslında elastikiyeti sayesinde insanın elastikiyetini şöyle ele alalım. Mesela insanı tek bir kelimeyle ifade edecek olsan ne derdin desen potansiyel derim. Potansiyel. Neden? Kök hücre gibi her an her şeye dönüşebilecek ve süreçte her şeye dönüşebilecek bir potansiyel güç aslında. Montaigne denemelerinde insanla ilgili şöyle bir şey söylüyor. Bence etkileyici ve burayla ilişkili. Her insanda insanlığın her hali vardır. Yani insanın her an her şeye belli yüzdelerde sahip olduğu için değişebilirtesi, dönüşebilirtesinden bahsediyor. Dolayısıyla geliştirilebilir bir yetenek. Tabii ki de zaten insan tek düze bir varlık değil yani. Sadece atıyorum bir duyguyu yaşayıp belli birkaç hissi yaşayıp devam etmiyoruz. Her ortamdaki farklılıklara, koşullardaki değişikliklere göre biz de kendimizi değiştirebiliyoruz. Ki zaten aslında insanı insan yapan en büyük faktörlerden birisi de dediğin gibi bu. Yani ortama, duyguya, hisse uyum sağlayabilmesi, ona göre değişebilmesi, o beynin elastikleşebilmesi. Zaten senin de beyine özel bir ilgin var. Ki ilerleyen günlerde belki arkadaşlarımız da isterse bunlarla alakalı farklı bir video yapabiliriz. Beynimizin sırlarını biraz daha keşfedebiliriz. Devamı gelebilir tabii ki. O zaman yeni soruma geçmek istiyorum Bilge. Tüm bunları anladık, içselleştirdik. Peki duygusal zeka bizim hayatımıza ne gibi artılar getirebilir, ne gibi faydalar sağlayabilir Bilge? Bu kapsamda istersen öncelikle bir ilişki ihtiyacımızdan bahsedelim. Çünkü IQ'su yüksek insanlarda, akademik başarılı insanlarda genelde gördüğümüz şey ilişki ihtiyaçlarını reddetmek oluyor. Yani biliyorsun belli başlı ihtiyaçlarımız var insan olarak, insani olarak ama bu ihtiyaçları ne yazık ki bazen reddedebiliyoruz veya bastırabiliyoruz vesaire. İşte bu eğitim sistemleri neticesinde bir ürün olarak ortaya çıkan IQ'su yüksek insanların hani benim ilişki kurmaya ihtiyacım yok, benim kendi başıma var olmam ve kendimi başarılı kılmam yeterli gibi bir yanılsama içinde olduklarını görüyoruz. Bugün belki üst kuşakların veya süreyen süreçte yani işte günümüzde de IQ'suna yatırım yapıp EQ'suna pek yatırım yapmayan insanlarda gördüğümüz yanılsama bu. Ama ilişki bir ihtiyaç. İşte bu romantik ilişki içerisinde olabilir, sosyal ilişkiler içerisinde olabilir, iş yaşamı içerisinde olabilir. Mecburiyetin ötesinde bir ihtiyaç. Bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Bunu kabul ettikten sonra bize ne fayda sağladığını daha iyi anlar hale geliyoruz. Bu ihtiyacı okey olduktan sonra, evet böyle bir ihtiyacım var, bu ihtiyacı gidermenin sağlıklı yollarını bulmalıyım. Bundan sonra ilişkilerin aslında besleyiciliğini tadıyor olabiliyoruz. Yani ilişkiler gerçekten besleyici olabiliyor sağlıklı olduğu sürece. Bir deyiş var çok güzel. İnsanlar yaralar belki ama yine insanlar iyi eder diye. Aslında o ilişkilerde iyileşmeyi ifade ediyor. Şimdi ilişkinin gerekli olduğu bilgisinden hareketle artık ilişkilere ve EQ'muza yatırım yapar hale gelebiliyoruz. Bir hazır oluş hali oluyor bu. Hayatımıza ne katar? İlişki katar. İlişki, İnsan olarak böyle bir ihtiyaçla varız zaten. Bu arada oksitosin hormonuna çok girmiyorum ama aslında çok konuşulası bir konu burada. Çünkü bağlanma duygularımızı regüle eden hormon oksitosin. Sarıldığımızda salgıladığımız veya bazı çok çeşitli durumlarda salgıladığımız hormon oksitosin.
Oksitosin hormonu bize iyi gelen bir hormon. Yani orada yine psikofizyolojik bir olay gerçekleşiyor ve bize iyi geliyor. Yani hem ruh halimizi yükseltiyor hem genel sağlığımızı yükseltiyor. Mesela ben şimdi iki disiplini de bir arada takip ettiğim için şöyle bir şey görüyorum. Kronik hastalık oranı mesela bağ kurmayan insanlarda, ilişkisi zayıf insanlarda daha yüksek görülüyor. Veya biliyorsun hastaneye yatış durumları, herhangi bir kanser durumları vesaire olduğunda bağlanma ihtiyacı yeterince iyi karşılanabildiğinde, beslenebildiğinde, moral dediğimiz şey, moral sağlanabildiğinde aslında biz daha iyi iyileşiyoruz. Hem bedenen hem ruhen. Dolayısıyla ilişki bir ihtiyaç ve bu ihtiyacımızı gidermek duygusal zekamızdan geçiyor. Bunu nasıl, ne kadar iyi yapabildiğimizden geçiyor. Bize hayatımıza ilişki anlamında zenginlik katıyor diye özetleyebilirim. Tabii ki konuşulacak çok fazla şey var. Kendimizi tanıyabilir temiz, işte çevreyi tanıyabilir temiz dedik ya. Yani burada anlamak, kavramak, kendi zihnimizin boyutlarını yükseltiyor olmak ayrıca bir zenginlik olabilir. Özetle böyle cevap vereyim. Güzel bir cevap. Yani insanı insan yapan unsurlardan birisi aslında duygusal zeka, bağ kurması, insanlarla konuşması, bir şeyler anlatması. Pek tabii çok doğru söylüyorsun aslında şu konuda. Mesela bir derdin var, anlatamıyorsun, anlatacak kimsen yok, kimseyle iletişim kuramıyorsun. Kendi kendine yiyip bitiriyorsun. Ya da farklı şekilde dediğin gibi o moral, motivasyon, yalnız olmadığını hissediyorsun. Mesela Allah korusun bir kanserle mücadelede, farklı bir şeyde o insanlardan aldığın destek, moral, motivasyon belki seni çok daha iyi noktalara getirebiliyor. Sağlığına, şifana tekrar kavuşabilme imkanı sağlıyor. Bu noktada bence oldukça önemli bir şey. Peki duygusal zekamızı arttırabiliriz elbette. Ben böyle düşünüyorum şahsen. Arttırmak için neler yapabiliriz? Yani daha iyi ilişkiler kurmak için, daha sosyal olmak için duygusal zekamızı nasıl arttırabiliriz Bilge? Hı hı. Bu arada duygusal zeka sadece hani ben şimdi psikolojik danışman olduğum için daha böyle danışmanlıkvari yerlerden açıklamalar yapıyorum ama örgüt psikolojisinde, endüstri psikolojisinde aslında iş yönetimi, mesela insan kaynakları duygusal zeka ile çok yoğun çalışan ve ilgilenmesi gereken bir alan. Yani insan kaynaklarına belki psikoloji yönetim birimi desek çok haklı bir şey söylemiş oluruz. Çünkü iş yerindeki psikolojiyi yönetiyorlar mesela. Orada da çok önemli. İnsan ilişkileri, oradaki okuduğum yine bazı makalelerde politik davranışlar vesaire. Acar Baltaş şimdi bir röportajında şöyle bir şeyden bahsetmiş. Bizim yıllardır kendi kültürümüzde olgunluk, duygusal olgunluk olarak anlatmaya çalıştığımız şey yabancı literatürde duygusal zeka olarak karşılık bulmuş demiş. Hani biz ne diyelim, duygusal olgunluk deriz ya, bence çok anlaşılıyor, geçiyor hani ne demek istediğimiz. Bu olgunluğun aslında duygusal zeka ile ilişkilendiği görülüyor. Yani sadece politik davranışlar olarak da anlaşılmasın lütfen duygusal zeka. Bunu bile isteye, seve seve yapıyor olmakla ilgili, ilişkiye ihtiyacın var ve bundan beslenebilmeliyim yoluyla kurulan bir şey. Bu videonun da adında olduğu gibi yani duygusal zeka insanı hayattan mezun eder. Hani IQ okuldan mezun eder, EQ hayattan mezun eder. Neden? Çünkü hayattan mezun olmak nedir? Aslında o ilişkisel düzeni yaşayabiliyor olmak. Soruna gelecek olursam öneriler. Şimdi öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Sosyal öğrenme dediğimiz bir şey var ya. Albert Bandura'nın açıkladığı, hani teorik olarak açıkladığı sosyal öğrenme, en iyi öğrenmeyi ve en kolay, en zahmetsiz öğrenmeyi sosyal öğrenmeyle gerçekleştiriyoruz. Yani birbirimizden kaparak, tabiri caizse, bulaştırarak. Dolayısıyla hani vakit geçirdiğim 5 kişinin ortalamasından da hareketle bir harmanlayarak şunu söyleyeceğim. Duygusal zekası yüksek, duygusal zekası gelişmiş insanlarla vakit geçirerek duygusal zekamızı en zahmetsiz yoldan geliştirebiliriz. Ne demek istiyorum? İster istemez farkında olarak veya olmayarak çevremizden çok şey öğreniyoruz. Onun o duygusal zekasıyla ve becerileriyle ne yaptığını, nasıl ne yaptığını görüyor olmak, bizzat yaşantılıyor şahit olmak bize çok şey öğretiyor. Burada kritik anahtar kavram ilham almak. Benim çok böyle takık olduğum, çok ilham alarak yaşadığım ve naçizane danışanlarıma, en azından kendi danışmanlık süreçlerimde ilham vererek yaşadığım bir kavram o. İlham alabilmek, duygusal zekası yüksek insanlardan ilham almak. Bunu illa fiziksel yakınlıkta bulunduğumuz insanlarla değil, dijital platformlardan beslenerek de yapabiliriz. Bu ana cevap olsun. Bunun devamında elbette bahsettiğimiz, içine girilebilecek birçok şey var. Ne gibi? Kendini tanımak. Yine kendini bil diye böyle daha geçmişten gelen hani bazı öğretilere dikkat çekiyor. Kendini tanımak, duygularını kontrol edebilmek.
Duygusal zekayı bu yönüyle hani hayvani yönümüz dedik ya, hayvani yönümüzün evcilleştirilmesi olarak da ifade edebiliriz. Aslında zeka kavramı zaten orada. Duygu hayvanda olmayabilir ama içgüdüsel davrandığı için, biz insan olduğumuz için, zekaya sahip olduğumuz için en büyük zaten fark burada ortaya çıkıyor. O evcilleştirme sürecinde kendini kontrol edebilmek ve çevreni kontrol edebilmek, ama bunu iyi niyetlerle ve besleyicilikle yapabiliyor olmak, isteye seve yapabiliyor olmak, bundan hem kendimi besleyebiliyor olmam hem karşı tarafı besleyebiliyor olmam bizi zenginleştiriyor. Neler söyleyebiliriz özetle? Buradan çıkarılabilecek birçok şey olabilir. Kendimizi tanımak, duygularımızı tanımak, bazen kör noktalarımıza düşen noktalar var. Hani araç kullanmak gibi. Evet, aynalar var ama kör noktamıza düşen durumlar var. Bu noktalarda destek alabilmek, ya psikolojik danışmanlık kapsamında, ya terapi kapsamında, ya psikiyatrik destek kapsamında destek alabiliyor olmak. Hani çünkü bazen o duyguyu az önce konuştuk ya, tanımlayamıyoruz. Bize tıkanıyoruz ve o ne anlama geliyor, bize nasıl hissettiriyor tam çıkamıyoruz. O noktalarda destek almak. Haricinde bu kas gibi yine yaptıkça gelişen bir şey. Yani duygusal kaslarınızı geliştirin olarak geçer mesela bir kaynakta. İşte duygusal kaslarımızı geliştiriyor olmak. Meraklı olmak, ilgili olmak, insan ilişkilerine sosyalleşmek, girişkenlik vesaire, bu tür becerilere sahip olmak. Ya özetle şöyle söyleyelim mi? Yani insan ilişkisi kurmaya niyetli olmak ve bunu geliştirmeye niyetli olmak. Kesinlikle empati yapmayı da ekleyebilir miyiz buna, ki empati yapmak bence çok duygusal bir şey. Karşındakini anlayabilmek, onun durumunda, onun hislerinde düşünebilmek ve ona göre hani o insana bir davranış sergileyebilmek bence oldukça önemli. Bu da bence duygusal zeka kasımızı geliştiren bir şey diyebilir miyiz sence Bilge? Aslında empati kavramının tanımıyla anlatmaya çalışıyorum. Ama empati kelimesini direkt kullanmayarak söylüyoruz. Kesinlikle içeriyor, kesinlikle kapsıyor. Empati, özbilinç, özdenetim, o kadar çok kavramdan bahsedebiliriz ki tüm bunları konuşurken. Dolayısıyla söylenebilecek çok fazla kavram var, konuşulabilecek çok fazla şey var. Özetle derli toplu olarak bunları söyleyebiliriz. Çok güzel bir bölüm oldu bence. Çok açıklayıcı, çok keyifli bilgiler verdik. Hem duygusal zekadan bahsettik, hem duygularımızdan bahsettik ki bayağı duygumuz varmış yani. Bu konuda da biraz şaşırdım. Belki hissettiğimiz bir şey aslında bir duygu. Bunun bir adı var. Bir yerde bir literatüre geçti. Tabii literatürü bir tanımak lazım. Bunu kendimiz de yapamıyorsak sıkıştığımız yerde bir psikolojik destek, bir psikolojik danışmandan, psikiyatrdan, farklı bir yerden destek alabiliriz. Bunun yanı sıra duygusal zeka hayatımıza çok olumlu yönde etkiler yapıyor. Hem insan ilişkilerimizi geliştiriyor, hem de bizi insanlığı daha iyi bir insan olmamıza olanak sağlıyor bence. Çünkü çevremizdeki olayları anlayabiliyoruz, çevremizdeki insanları anlayabiliyoruz. Kısım kısım onlara yardımcı olabiliyoruz. Bu oldukça güzel. Şunu da söylemek istiyorum. Bilge de bunu dedi zaten, videonun başlığı da bu. IQ sizi akademiden mezun ettirir, okuldan mezun ettirir. EQ ise hayattan mezun ettirir. Ben de bir kitapta okumuştum, bu kavramla tanışmıştım. Daha sonra Bilge ile konuştuk zaten bunu. Yani IQ yüksekse bir yönetici olabilirsiniz ama bir lider olmak istiyorsanız kesinlikle EQ'ye ihtiyacınız var. Duygusal zekaya ihtiyacınız var ki insanlara ilham verin, onları anlayın ve onları zirveye çıkartın. Bu yönden geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu benim için. Aktı gitti yani, zaman nasıl geçtiğini anlayamadık. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım sizler için de faydalı, güzel bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.